Herkese merhaba arkadaşlar. Dünyanın sabırsızlıkla beklediği dev rövanşlardan bir tanesi Anthony Joshua Alexander Usyk arasında gerçekleşecek. Bu rövanş maçı çok önemli. Bu rövanş maçı birçok boksörün şu anda ilgi alanında, ilgi odağında. Çünkü buradan çıkacak bir sonuç diğer boksörlerin de ileriki boks kariyerleri açısından yeni planlar yapmasına neden olacak. Özellikle de Tyson Fury bu maçtan çıkacak sonuçta kendi boks kariyeri açısından yeniden oturup düşünecek boksörlerden bir tanesi. Usyk bu maç yaklaşırken önemli bir açıklamada bulundu. Yani maça saatler kaldı ama Usyk'in yeni açıklaması var. Usyk, Anthony Joshua'nın yeni planının olduğunu, daha saldırgan, daha prese dayalı boks yapacağını söylemesi, Usyk'i ezeceğini söylemesi, Usyk'i knockout edeceğini söylemesi üzerine Alexander Usyk'ten de yeni açıklama geldi. Çok önemli açıklamalarda bulundu Alexander Usyk. Usyk, Anthony Joshua'yı knockout edeceğini, bu maçta knockout arayacağını ve sonrasında da Usyk'in planlarının umrunda olmadığını söyledi. Ben size öncelikle Usyk'in açıklamasını aktarayım. Sonrasında yine kendi yorumlarıma devam edeyim. Usyk'in açıklaması şu şekilde. Savaşmak için doğdum diyor Alexander Usyk. Ama herkes bir amaç için doğdu diyor. Herkes diyor bir amaç için doğdu. Herkesin bir amacı var. Ben dövüşmek için doğduysam siz bu spor hikayelerini anlatmak ve dünyaya biz dövüşçüleri anlatmak için doğdunuz diyor. Ben diyor yani dövüşmek için doğduysam, örnek vereyim, bir kameraman veya işte bu maçları dünyaya aktaran insanlar da bunun için doğdu diyor. Herkesin diyor bir amacı var, bir amaç için doğdu diyor. Yine devam ediyor. Destekleyicim Alex benim destekçim olmak, kariyerime rehberlik etmek ve ben İngilizce okurken çevirmenim olmak için doğdu diyor. Yani beni destekleyen diyor Alex benim destekçim olmak için kariyerime rehberlik, yani beni işte önümdeki maçları ayarlayan, işte beni yönlendiren isim olmak için doğdu diyor. Yani herkesin bir amaç doğrultusunda doğduğunu söylüyor. Yine devam ediyor. Herkes bir amaç için doğar. Bunun farkında olmayan insanlar hayatlarında sıklıkla hata yaparlar. Her birimiz bir şey için, savaşmak için doğduk diyor. Yani herkes bir amaç için doğdu. Bunun diyor farkında olmayanlar sıklıkla hata yapar diyor. Her birimiz savaşmak için doğduk diyor. Her birimiz diyor bir şeyler için savaşmak için doğduk diyor. Usyk yine devam ediyor. Açıkçası ne yaptığı umurumda değil diyor. Anthony Joshua'nın ne yaptığı umurumda değil diyor. Ne öğreneceğine, ne çalışacağına, nasıl davranacak karar vermek ona kalmış diyor. Yani Anthony Joshua'nın ne öğreneceğine, ne çalışacağına, nasıl davranacağına karar vermek ona kalmış. Buna ben karışamam diyor. Bence burada da doğru söylüyor. Onun bir yerde haddine değil. Ben işimi yapıyorum. Onunkini düşünmeye bile çalışmıyorum. Diyor ki ben diyor kendi işimi yapıyorum. Onunkini düşünmeye bile çalışmıyorum diyor. Yine devam ediyor. Bu gerçekten ihtiyacım olan bilgi türü değil. Bu diyor benim diyor ihtiyacım olan bilgi türü değil diyor. Yani onun diyor ne yaptığı, nasıl çalıştığı, ne düşündüğü benim diyor ihtiyacım olan bilgi türü değil. Açıklamaları gayet net ve güzel. İstediğim şey ekibimden, üzerinde çalıştığımız insanlardan gelen veriler, diğer her şey yardımcı olmuyor diyor. Yani benim diyor ekibimin söylediği her şey benim için önemli. Diğer insanlardan gelen veriler diyor bana diyor yardımcı olmuyor ve bu yüzden de bunlarla diyor ben diyor çok fazla ilgilenmiyorum diyor. Yine devam ediyor. Pek çok insan hayatlarında nasıl doğru bir şekilde kullanacaklarına dair hiçbir fikirleri olmayan yararsız bilgileri özümserler diyor. Yani hayatlarına hiçbir yararı olmayan önemsiz bilgileri hayatlarında önemli gibi görürler. Aslında diyor onların hayatlarına hiçbir faydası olmaz ama özümserler, ama ben bunları özümsemiyorum diyor, umursamıyorum diyor. Yine devam ediyor. Deneyimlerime göre bu sadece kafamızda kalan ve gelişmemize yardımcı olmayan pislik, saçmalık diyor. Yani önemsiz bilgilerin, yani bize faydası olmayan bilgilerin
Yardımcı bize diyor yardımcı olmuyor. Pislik saçmalıktan ibarettir diyor. Yine devam ediyor. Sadece orada kalıyor ve alanı koruyor. Instagram, TikTok, tüm o sosyal medya insanları aptal yerine koymak için kitap, tarih, edebiyat okumak istemiyorlar. Beyinlerini kendileri için faydalı olacak bilgilerle doldurmak istemiyorlar diyor. Diyor ki Instagram, TikTok gibi sosyal medyalar özellikle de insanları okumaktan alıkoyuyor. Bunun için diyor edebiyat, tarih okumuyorlar insanlar. Yani bilgi edinmiyorlar. Yani daha çok önemli bilgilerden uzak kalıyorlar diyor. Bu TikTok, Instagram yüzünden diyor. Yine devam ediyor. Bu hazırlık sırasında Elon Musk'ı belki 4 ya da 5 kez görmek için bir gezi yaptığımı hissettim. Bazen benim için gerçekten zordu. Turlar arasında ara verdiğimde ne yapıyorum ben diye kendime sordum. Buna ne ihtiyacın var? Buna ne için ihtiyacın var? Kendi kendime cevap verdim. Çünkü çalışmaya devam ediyorsun. Bu senin seçimindi. O zaman devam et. Yani çalışmaya devam ediyorsun. Bu senin seçiminde çalışmaya devam et diyor. Yine açıklamasına devam ediyor Usyk. Birinin dövüş bulması en zor boksör olabileceğim konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Çok hareket eden ve benim gibi davranan bir Güney patisiyle savaşmak biraz karmaşık görünebilir. Yani diyor benim gibi çok hareketli, nasıl söyleyeyim, benim gibi davranan birini bulmak karmaşık gelebilir size diyor. Görünebilir diyor. Yine devam ediyor. Ben onun yerinde olsaydım, ben diyor Joshua'nın yerinde olsaydım muhtemelen amatörler arasında daha çok arardım. Sadece ağır sikletlerde değil, farklı bölümlerdeki dövüşlerini izlerdim. Sadece özel şeyler üzerinde çalışmak, özel numaralar, bir Güney pençesiyle çalışmak için kilo aldım. Doğru ringin ortasına gideceğim ve stopajı arayacağım. Bu böyle olacak. Neyse ki şimdi sadece Anthony Joshua onunla tartışmak zorunda. Onunla tanışmak zorunda diyor. Pardon, orada yanlış yazılmış. Yani Usyk'in açıklamaları da bu şekilde. Bazı yerlerde gerçekten çok güzel açıklamalarda bulunuyor. Özellikle de insanlar açısından. Yani Ukraynalı boksörler sadece mesela boksun yanında kendilerini de geliştiriyorlar. Biz boksörler de öyle. Yani Türkiye'deki boksörler de bu şekilde olması gerekiyor. Mesela biz çok fazla okumamız gerekiyor. Ne yazık ki biz çok fazla okumuyoruz. Doğruya doğru okuyan boksörler var mıdır bilmiyorum. Yani kitap alıp mesela okuyan boksörler boks yaptığı sürece, yani bokstan sonrasını demiyorum. Tabii ki bokstan sonrasında bazı arkadaşların görüyorum işte kitaplar falan paylaşıyorlar. Okuyorum işte, bilgileniyorum gibisine. Ama bu boks yaparken de aslında biz keşke kendimizi geliştirsek, ama ben çok fazla, ben de yani kendim açısından çok fazla okuyan birisi değilim. Ama zaman zaman hayatımla ilgili bir olumsuzluğa düştüğüm zaman o an bir kitap alırım ve bana yön göstermesi için o kitabı okurum. İşte o kitaptan, kitabın bilgilerinden faydalanırım. Yani zaman zaman da özellikle de dünyaca ünlü akıllı insanların işte kitaplarını okurum bana fayda sağlaması için. İnşallah bundan sonraki süreçte kendimizi gittikçe bazı konularda geliştirip çok daha iyi yerlerde olacağız. Çok daha bilgileneceğiz ve boksu Türkiye'ye de dünyaya da daha iyi anlatacağız. Gittikçe zaten tecrübeleniyoruz. Gittikçe boksu daha iyi anlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu Usyk'in açıklaması bu şekilde. Yani boksun bir kez daha gerçeğini, özellikle de iki boksör arasında, yani biri kazandı, biri kaybetti. Kaybeden tekrar düştüğü yerden kalkıp buradan bu maçı alabilecek mi? Yoksa yine tekrardan boks gerçeğinin ismi Usyk. Yani o tekniğin bir kez daha, yeteneğin bir kez daha galip geldiği bir maçı mı izleyeceğiz hep birlikte? Buna saatler kaldı zaten. Maç esnasında da canlı yayınım olacak. Bunu anlatacağım. Tabi boksörle ilgili yine bilgi vermeye devam edeceğim. Eğer ki benim anlatımlarımı beğeniyorsanız, eğer ki benim yorumlarımı beğeniyorsanız, bilgime inanıyorsanız, tecrübeme inanıyorsanız kanalıma abone olup
bildirimleri açın ve videolara da beğeni koymayı unutmayın. Diğer boksör arkadaşlara da ulaşalım ve onlara da boksu anlatalım. Çünkü biz öncelikle Türkiye'ye boksu anlatacağız. İnsanlara boksu anlatacağız. Ve sonrasında bu işin teknik aşamasına geçeceğiz ama herkes hızlı bir şekilde olsun istiyor. Hemen tekniğe geç ama öyle olmuyor. Önce boksu anlamak, boksun ne olduğunu anlamak. Bunu anladığınızda zaten diğer her şey gelecek. Onda hiç sorun yok. Diğeri her şey kolay. Yani bir insan düşünün, boksu anlamadan 15 yıl çalışmış. 15 yıl hiçbir başarısı yok. Bir insan da düşünün, boksu sadece anlamış, dinlemiş, boksun ne olduğunu bilmiş ve ona göre çalışmış ve o insan kısa sürede bakmışsınız başarıya ulaşmış. Yani boks bu. Ne derler? Hızlı gittiğin zaman çok fazla hata yaparsın. Yavaş yavaş, sakin. Yani biz bu işte tecrübeliyiz. Ben kendimi övmek açısından söylemiyorum veya bilmişlik açısından da bilmiş biri gibi de davranmak da istemiyorum aslında bir yere. Ama ben bu işi biliyorum ve ben bu işi size bir yerde aktarmak istiyorum. Benim bilgime inanırsanız bu işte başarılı olacaksınız. Bakın ne diyorum. Boks yaşantım boyunca başarılıydım. Başarısız gibi gösterildim ama yani oradan edindiğim birçok tecrübe, gözlemlerim. Yani antrenörlük hayatım aslında çok daha iyi geçecek. Bunu da çok daha iyi başarılar elde edeceğim. Bunu da zaten çoğu bildiği için zaten biliyorsunuz, başarılı insanlara hep insanlar ne derler? Bir yerden uçurumdan aşağı atmak isterler. Çünkü kendileri başarısızdır. Başarılı bir insanı istemezler. Bu yüzden biz de onlardan zaten bir tanesiyiz. Size buradan ben elimden geldiği kadar herkese bu konu hakkında, özellikle de boks hakkında birçok bilgiyi aktaracağım arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.